Merhaba arkadaşlar. Evet, videomuza başlayacağım ama bir türlü başlayamadım. Misafirimiz bizi şu anda. Sen de mi resim yapmak istiyorsun? Dur bir müsaade et de bak. Videomuza başlayacağım, tamam mı? Sen şöyle bir kenar ver o peçeteyi. Ver bakayım. Onu çekil şuradan. Heh, tamam. Neyse arkadaşlar biz videomuza başlayalım. O silgiyi de ver. Videomuza başlayalım. Öncelikle bize lazım olacaklar. Ben buradan size göstereyim. Kalem lazım olacak. Burada silgimiz var. Kalem tıraşımız var arkadaşlar ve burada peçetemiz var. Gel sen şöyle. Gel buraya bakayım. Evet, malzemelerimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar, artık çizimimize geçebiliriz. Birinci aşamada saçın şeklini yapacağız arkadaşlar, kabaca. Bunu nasıl yapacağız? Elimizdeki referans fotoğrafı dikkate alarak saçın fotoğraf üzerindeki o dalgalanmalarını, ne tarafa düşüyor, kıvırcık mı, değil mi, düz mü, ona göre onun şeklini öncelikle kabaca, detaylı olmadan yapacağız. Şu anda yüzün şeklini çiziyoruz. Yüzün ovallerini çizdik. Evet, yukarıdan saçı yapmaya başladık. Evet, sol tarafta fotoğrafı görüyorsunuz, sol üst köşede. O bizim referans fotoğrafımız. O fotoğrafa göre saçın şeklini kabaca çiziyoruz. Oradaki dalgalanmaları bakın, görüyorsunuz. Dikkatlice bakın. Şu anda o dalgalanmaların sınırlarını belirliyoruz. İlerleyen aşamada o dalgalanmaların, o sınırların içini dolduracağız. Saç çizmek birazcık sabır işi ister arkadaşlar. Çünkü onun üzerindeki o telleri tek tek çizmemiz gerekiyor. Ve o şekli verebilmemiz gerekiyor. Bu yüzden biraz daha diğer organlara göre saç çizerken biraz daha sabırlı olacağız. Eğer ne kadar çok sabırlı olur ve o kadar çok detaya inersek saçın görünümünü o kadar da güzel yaparız. Portre çizerken saç görünümü, portredeki saç görünümü portreye ciddi bir güzellik, bir estetik katar. Yani iç yüzdeki organları ne kadar güzel yaparsanız yapın, saç kötü olduğu zaman onun bir anlamı yoktur. Çünkü yarısından fazlasını saç kaplıyor. Evet, şekli çıkardık. Şu anda yine görüyorsunuz sol üst köşede. Ona benzer bir şekli mümkün olduğunca yaptık. Şimdi ikinci aşamada tonlamayı yapıyoruz. Bu yaptığımız şeklin içini tonlamayla dolduruyoruz. Yani nereler daha koyu, nereler daha açık. Bunu yapıyoruz. Bunu yaparken mümkün olduğu kadar çok fazla bakın çizgi kullanıyoruz. Yani çizgileri saçın şekline göre, yani karmaşık farklı açılardan tarama değil de saç ne tarafa doğru taranmışsa, saçın şekli ne tarafa doğru gidiyorsa çizgilerimizi de o şekilde yapıyoruz. Yoksa kötü bir görüntü olur bakın. Evet, şu anda gördüğünüz gibi parça parça dolduruyorum ben. Yukarıdan başlayıp aşağı doğru inebilirsiniz veya her bir parçayı ayrı ayrı yapabilirsiniz. O fotoğraftaki daha çok gölge vuran yerlere dikkat ederek oraları biraz daha koyu, biraz daha böyle bastırarak, diğer tarafları biraz daha hafif şekilde, çok fazla bastırmadan yapıyoruz. Evet, sol tarafı hemen hemen bitirdik. Burada yukarıdan da bir güneş geldi. Onu, masayı biraz geri çektim. Evet, yukarıdan başladık. Devam ediyoruz yine aynı şekilde. Evet, bakın dikkat edin, saçın taranma yönüne doğru yapıyoruz bunları. Bunları tek tek yapmamız gerekiyor. O yüzden dediğim gibi birazcık sabırlı olacağız. Bir de teller birbirinin içine mümkün olduğunca geçmeden birbirine paralel şekilde inecekler. Ona da dikkat etmeliyiz. Evet, bakın görüyorsunuz. Mümkün olduğunca fotoğrafa sadık kalıyoruz. Bu arada soru soran arkadaşlarım oluyorlar. Onlara mümkün olduğunca cevap veriyorum. Mesela bir arkadaşımız sormuştu. Portre çiziyorum ama güzel oluyor. Çizimim de güzel oluyor fakat çizimdeki kişiye benzemiyor dedi. O tabi zamanla mutlaka benzeyecektir. Ama neye dikkat edeceğiz? Çizerken
önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi çizdiğimiz referans fotoğraftaki göz yapısı, burun yapısı, dudak yapısı gerekiyorsa bunları tek tek ayrı ayrı çalışacağız. Yani gözü böyle ince mi geliyor, daha mı kalın, daha mı yuvarlak bakıyor veya burnu daha mı sivri, daha mı ince. Bunlar yüzün karakteristik özellikleri. Bu arada 3. aşamaya geçtik. Şimdi kaynaştırma yapıyoruz arkadaşlar. Burada bir peçete yardımıyla göstermiştik az önce. Bunu elinizle yapmayın. Ben elinizle yapmayı tavsiye etmiyorum çünkü insan elinde birazcık yağ olur hafif veya kirli olabilir. Bu iz yapar kağıt üzerinde. O yüzden kuru bir peçete veya kağıt kalemle de yapabilirsiniz. Şimdi 4. aşamaya geçtik. Burada da hamur silgimizin ucunu biraz daha sivrilterek kaynaştırdığımız yerleri, ışık vuran noktaları bakın gördüğünüz gibi bununla belirginleştiriyoruz. Yani elinizdeki silginin sivri ucuyla silginizi kesebilirsiniz veya hamur silginiz varsa bu şekilde şekil verebilirsiniz. Bu kaynaştırdığımız koyu yerlere bakın bu şekilde fotoğrafa göre, tabi fotoğrafa referans alarak ışıklandırmasını yapıyoruz. Bunu da pardon arkadaşlar. Bunu da yaparken yine kalemle çizer gibi saçın yönüne doğru, taranma yönüne doğru yapıyoruz. Dikkatlice yapıyoruz. Saç çizerken saçı güzel gösteren şey her zaman saçtaki gölge ve ışıktır arkadaşlar. Yani o saça vuran parlak tonlamalar ve aralarda kalan o gölge yerler, bunları ne kadar çok belirgin yaparsak saçın şekli de o kadar güzel gözükecektir. Daha böyle estetik duracaktır. Ona dikkat edeceğiz. Zaten resim yaparken resmin genelinde gölge ve ışık çok önemlidir. Resme bir derinlik katar bakın. Görüyorsunuz ışık vuran yerler ve gölge olan yerler, saçın şekli yavaş yavaş oturmaya başladı. Şimdi 5. aşamada da yine kalemimizin ucunu birazcık sivrettik. Ne yapıyoruz? Saç tellerini tek tek üzerinden belirtiyoruz ve koyu olan yerleri yapıyoruz. Az önceki yaptığımız o aydınlık noktalara mümkün olduğunca dokunmadan aralarına gölgelerini yapıyoruz bakın. Evet, saçın şekli bakın biraz daha oturmaya başladı. Biraz daha böyle teller, saç telleri kendini belli etmeye başladı. Yine bunu da dediğimiz gibi yavaş yavaş sabırlı bir şekilde yapıyoruz. Evet, misafirimiz yine geldi. Bu arada kağıtlarımı parçalamayı çok seviyor. Bazen çizimlerimi böyle avucunda oynarken görüyorum. Ne var? Silgi mi? Silgi mi istiyorsun? Annesi de geldi. Tanıştırayım. Annesi Toprak. Diğeri yavrusu. Daha çok küçük tabii, görüyorsunuz. Evet, çekil bakayım sen şuradan. Tamam, ben sana ilgileneceğim sonra. Evet. Bak geldi, yattı oraya. Neyse tamam, sen dur orada, ben çizimime devam ederim. Bu arada çizimimizi bitirmek üzereyiz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, en son gölgelendirmesini de yaptık. Çizimimiz bitti arkadaşlar. Bu şekilde bir sonraki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yine sorularınız olursa videonun altına yazabilirsiniz. Instagram hesabından gönderebilirsiniz. Mümkün olduğunca cevaplıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.